Maximize Black The Bodrum Cup'ın 36.'sı gerçekleşiyor ve Maximize Black The Bodrum Cup bu yıl 36.'sı gerçekleşirken yine efsane yarışlara sahne oluyor ve Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı sevgili Süleyman Uysal bizimle. Evet Süleyman, yine bir Bodrum Cup'ta yine birlikteyiz. Her sene olduğu gibi geleneksel röportajımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Ve burada olmak hepimize çok iyi geliyor. Yani buradaki misafirleri görüyorum, çok iyi geliyor. Bize zaten çok iyi geliyor. Ki size de çok iyi geliyor. Bodrum'a da çok iyi geliyor. İstersen genel olarak 35 yılı geride bırakmak, geçen yılda Selanik'ten İstanbul'a uzanan, hatta Selanik, Çanakkale, İstanbul ve Bodrum'a uzanan çok da güzel bir anlamlı bir seyir yaptınız. Dolayısıyla 36. yıla gelince neler söylersin? Gerçekten geçtiğimiz yıl çok büyük bir organizasyona imza attık ve çok anlamlıydı. Bizler için de çok değişik bir duygu silsilesiydi aslında. Atamızla bir empati kurabilmek, onu daha fazla anlayabildiğimiz bir organizasyondu. Ve geçtiğimiz yıl bu röportajı yaptığımızda biz çok yorgunduk. Yani 28 gün süren bir deniz operasyonundan gelmiştik. Bu yıl bütün bu deneyimimizi artık geleceğe aktarmak için çalıştığımız bir yıl. Daha profesyonelleşmeye çalıştığımız bir yıl. Bu da karşılık buldu ve çok ciddi bir yarış kaydı aldık bu yıl. Şu anda yatlarımız arkada start hattındalar. Hava da biraz yardım etti. Böyle ilk başta korkuyorduk hava yok diye. Ama bugüne kadar kazasız belasız geldik. Herkes çok mutlu gözüküyor. Hem yarışan yatlarımız hem katılımcılarımız, ziyaretçilerimiz. Yavaş yavaş 40.'yı, 50.'yi ve 100.'yü planlamaya başladık. Bizden sonra olacakları konuşmaya başladık. Çünkü burada bir kültür mirası oluşmaya başladı. Bu kültür mirası hem Türkiye Cumhuriyeti'nin son 100 yılının denizcilikle olan hikayesi hem de bundan sonraki 100 yılın hikayesi. Biz de burada önemli bir roldeyiz. Bunun ciddiyetinde farkındayız. Bunları düzene sokuyoruz aslında. Evet. Aslında The Bodrum Cup gerçekten bir denizcilik kültürünün yansıması ve onu devam ettiriyor. Daha da ileriye taşımaya çalışıyor. Çok anlamlı da bir felsefesi var bir taraftan. Çünkü Bodrum deyince sadece güneş gelmiyor. Aslında rüzgar da akla geliyor, guletleri de akıllara geliyor. Ki çok önemli de bir yeri var aslında dünyada Bodrum guletinin. Onların da altını çizmek, gençleri spora alıştırmak, onları denizle, rüzgarla buluşturmak için de çok kıymetli. Yani Bodrum'un aslında sadece güneşi değil rüzgarı da var, öyle değil mi? Kesinlikle öyle ama zaten hayalimiz buydu. Yani öncelikle bu yelkeni, denizciliği bir zengin sporu olmaktan kurtarmamız gerekiyordu. Evet. Gençleri dahil etmemiz gerekiyordu. Ama bir yandan da geçmişimize saygı duymamız gerekiyordu. Ama gelecekte düşünülmesi ve planlanması gereken bir yer. Sonra baktığınızda Bodrum markası dünyada neredeyse üzerine hiç para harcanmamış, reklam yapılmamış bir dünya markası aslında. The Bodrum Cup da bu markayla beraber büyüyor, beraber gelişiyor. Biz dolayısıyla hem Bodrum Belediyesi'yle hem tüm kurumlarımızla hem Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıtma organizasyonu olarak görüyoruz artık kendimizi. Bir sürü fonksiyon oluşmaya başladı. Şimdi bu yarattığımız bu değeri hem denizcilerimizin faydasına, hem şehrin faydasına, hem ülkenin faydasına döndürme zamanı geldi. Bunu bir iş modeli haline getirip hem sezonun uzamasına yardımcı olmak istiyoruz, hem mavi yolculuğun tekrar eski günlerine geri dönmesini istiyoruz. Ve bu artık hayal olmaktan çok daha yakın bir yerde. Rotayı biraz bu tarafa doğru çevirdik. Ama bu 5 senede bir yaptığımız challenge organizasyonu çok iyi bir yere geldi. Yani özellikle Selanik geçen sene bize çok şey öğretti. Denizcilerimizin ne yapabildiğini, kabiliyetlerini görmüş olduk. Ve çok daha yakınlaştırdı bizi birbirimize. Biz biliyorsun The Bodrum Cup bir aile oldu. Yani komitesi de bir aile, sponsorları da bir aile. Yarışçılarımız da bu ailenin en büyük parçası oldular. Bu yılın aslında diğer yıllardan en büyük farkı bu. Biz kazanmaya yelken aç sloganını koyduk bu sene. Ama aslında bizim için önemli olan şey yarışın merkezinde, bütün organizasyonlarda, her yerde yarışçılarımızın öne çıktığı, ön plana çıktığı ve inşallah yurt dışında da gördüğümüz gibi takımlaştıkları, bireylerin öne çıktığı ve birilerine örnek olduğu aslında, birilerine mentorluk yaptığı bir ortam hazırlamak istiyoruz.
Bir de sen de görüyorsun yani 7-8 yıl önce bu organizasyon sadece bir konser dinlemeye gelmiş gençler. Bu sene kendi yatlarıyla yarışa giriyorlar. Evet. Evet, o motivasyonu görmek çok güzel. Gençlerin denizciliğe merak sarması, bunu öğrenmeleri. Çünkü denizcilik sadece işte tekne kullanmak değil. Evet. Yani bu rüzgarı hissetmek, onun o matematiğini çözmek, doğayla iç içe olmak, onunla dost olmak, arkana rüzgarı almak. Yani bunların hepsini çok dolduran bir şey. Şimdi felsefesi çok güçlü bir kere. Kesinlikle öyle. Biz kendi aramızda da bunu konuşuyoruz. Biz şu anda organizasyon komitesi başkanı olarak ben, yarış komitesi başkanımız Hasan Subaşıoğlu, hepimiz Era Bodrum Yelken Kulübü'nde Optimist'le öğrendik bu işi. Ve bugün bir çocuğun sabah uyanıp servise binip bir yelken kulübüne gidip bir Optimist dersinde olduğu anı düşündüğünde sürecin içerisinde yaptığın tek bir şey var, o da karar vermek. Yani bir decision making süreci var ve biz çocukluğumuzdan itibaren bunu öğrendiğimiz için aslında organizasyonlar ne kadar büyük olursa olsun bir şeylerle ilgili karar verme yeteneğimiz gelişti. Ve Bodrum Cup bizleri de bu anlamda eğitti. Yani hiçbirimizin işi Bodrum Cup'ta çalışmak değil, hep beraber bir araya gelerek, bir komün çalışma sistemi kurarak, bunu etrafa yayarak çok değişik bir iş yapıyoruz. Aynı çocukluğumuzda Optimist'in üzerinde rüzgar nereden geliyor, onu açarsam ne olur, bunu kapatırsam ne olur, şamandırayı böyle mi dönerim, böyle mi strateji yaparım. Aslında hayatında küçük bir özeti yani bu. Hani sabah kalkıp bununla direnmek, doğaya karşı durmaya çalışmak filan. Güzel tartışmalar yapıyoruz organizasyonumuzda. Geleceğe dair tartışmalar yapıyoruz. Seni de her sene burada görmek müthiş mutlu ediyor beni. Çünkü bu sadece davetle olmaz yani. Bu organizasyonun da aslında keyfini gösteriyor. Ama gördüğünüz gibi şu an ben tekrar bazen bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Ekim ayının 3. haftasındayız. Evet. Yani bu hava şu anda tişörtleyiz. Hani rüzgarımız var filan. Bu çok önemli bir dönem. Bu dönemin dünyada bilinmesi lazım. Yavaş yavaş da biliniyor zaten. Uluslararası katılımcılar artıyor, uluslararası basının ilgisi artıyor. Neticede 36 yıldır bir festivalin Türkiye'de sürmesi o kadar kolay bir şey değil. Evet. Yani her Ekim'de yaşadıklarımızı düşünürsek her şeye rağmen siz bunu döndürüyorsunuz ve evet, asıl işiniz bu değil. Neticede başka işleriniz var profesyonel olarak, gönüllü olarak bunu yapıyorsunuz ya gönülden yapıyorsunuz. Biz de buraya her yıl gelmekten ötürü çok mutluyuz ve heyecanla bekliyoruz. Yani bizim için Ekim ayı evet Cumhuriyet Bayramımızı kutladığımız çok özel bir ay ama aynı zamanda bir de Bodrum Cup var. Yılın Bodrum Cup zamanı. Aynen. Biz gerçekten hayatı yılında Bodrum Cup zamanı diye bir şey var. Yani hepimiz hayatlarımızı, ilişkilerimizi, bütün planlarımızı 11 aya göre yapıyoruz. Çünkü o bir ay yok. Hepimiz buradayız. Dediğin çok önemli bir şey var bence. Kötü şeyler oluyor ülkemizde. Hep üzülüyoruz. Hep canımız sıkılıyor. Bazen böyle yaşama sevincimizin azaldığı bile oluyor. Ama bazı şeylerin de iyi olmaya devam etmesi lazım. Bazı şeylerin umudu koruması lazım. Biz biraz burada onu yapıyoruz gibi hissediyorum ve bu ülkenin çok önemli değerleri var. Bunların doğru bir şekilde anlatılması çok önemli. Biz de burada bir aracılık ediyoruz aslında. Ama umarım her şey daha güzel olur ve insanlar bunun tadına daha çok varırlar. Her yıl daha da çok tadına vardığımız bir Bodrum Cup oluyor her şeye rağmen. Pek çok şey yaşanıyor ama bu ülkenin bir parçası yani. Klasik bir cümle vardır ya, 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemiz. Evet. 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde Bodrum çok özel bir yer. Bodrum Cup ona çok büyük destek oluyor o markaya. Ve biz o Bodrum Cup gibi etkinliklerle, festivallerle ki bence Bodrum Cup bir deniz festivali. Bunlarla ayakta duruyoruz. Bunlar bize moral oluyor, motivasyon oluyor ve Cumhuriyet'in 101 yaşına böyle geldik zaten. Umarım bundan sonra da nice yıllar birlikte oluruz. Kesinlikle aynı fikirdeyim ve yani çok daha büyümesi lazım. Yani bu işlerin Avrupa'nın merkezinin bu işte Bodrum olmaması için hiçbir sebep yok. Biz de bence doğru bir yerden, doğru bir bakış açısıyla bakıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğin için. Rica ederiz. Her zaman buradayız. Son olarak şeyi de eklemek istiyorum. Neticede The Bodrum Cup'ın son 6-7 yılda bu kadar ivme kazanmasının sebeplerinden biri de
çok güzel desteklerle yürümesi. Evet. İşte Amerikan Hastanesi The Bodrum Cup'tı. Şimdi Max Miles Black The Bodrum Cup. İsim Evet. sponsorları değişiyor. Opet var. Ve pek çok sponsorunuz daha var. Bunlar çok önemli bu festivallerin devam etmesi için. Kesinlikle öyle. Hepimize faydası çok. Olmazsa yapmak çok zor. Oldukça maliyetli organizasyonlar. Ben buradan da teşekkür etmek isterim. Bizim komodorumuz David Bey şu anda start hattında. David Bey bizi Ali Bey ile tanıştırmıştı. Sevgili Ali Koç bize çok destek oldu. Daha bebek adımlarındaydık. Projemizi ona anlattık ve Koç Holding çok ciddi markalarıyla destek oldu organizasyonumuza. Halen de organizasyonumuza devam ediyorlar destek olmaya. Bu çok önemli bir şey bizim için. İsim sponsorluğumuzu da Türkiye İş Bankası önderliğinde götürüyoruz. Onun kart markası Max Miles Black oldu. Ama her şeyden önemlisi biz köklenen bir organizasyonuz ve köklü firmalarla beraber yapıyoruz. Çünkü benzer değer yargılarına sahibiz. Bizim burada bir kar amacı gütmediğimizi onlar da farkındalar. Burada topluma gelen faydanın da farkındalar. Zaten aksi takdirde çok zor olurdu. Bu kadar nasıl diyeyim rekabetsiz bir ortamda bunu yapmak ama herkes bu ülkede böyle bir şeyin çok daha iyi olması gerektiğine inandı. Umarım böyle de devam eder. Evet, devam edeceğine de bir de son olarak şunu eklemek istiyorum. Biraz önce bahsettik ya çocukların yelken yapması. O optimistliğe bindikten sonra başka bir insan oluyorsunuz çünkü. Evet. Ben Süleyman kadar sakin, karar alabilen, onları da sakin sakin uygulayabilen insan çok az gördüm. Dolayısıyla bence tüm bu rüzgar eğitiminin, yelken eğitiminin sende çok büyük etkisi var. En büyük örneklerinden biri sensin. Bodrum Cup gibi bu kadar büyük bir şeyi organize edip bu kadar da her yıl sakin sakin devam etmek hiç kolay değil. Çok kalabalık bir ekibiz tabii. Hani ben bütün arkadaşlarımın eline sağlık. Hani öyle bir efor var ki bazen hani şaşırıyorum ya biz bunu nasıl sorunsuz çözdük acaba diye dönüp bakmamız gerekiyor. Ama duygusal bir bağ var aramızda. Bu sadece bir yelken yarışı değil. Burada sosyal sorumluluk projelerinden başlayan, sonuna kadar devam eden bir olma ve diri olma durumu var. Sakin kalmazsak yapamayız zaten. Ama en azından bir hafta sakin kalmayı becerebiliriz hep beraber. Tüm amacımız o. İnşallah daha güzel olacak. Evet, bence de çok güzel olacak. Ne yaparsanız yapın. Bodrum Cup'a hiç gelmediyseniz mutlaka Ekim'de gelin. Yani sadece Bodrum'un güneşi değil, rüzgarıyla da tanışın, yelkenlilerle de tanışın. Bu güzelim Bodrum buletlerinde bir Bodrum Cup yarışına katılın, bir seyirde bulunun. Her şey çok başka olacak ondan sonra sizin için de. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 36.'sı gerçekleşen bu Akdeniz'in en büyük deniz festivalinde çok önemli bir isimle birlikteyiz. David Dean'le birlikteyiz. Kendisi The Bodrum Cup'ın komodoru. Take it easier onun. Yani biz yaklaşık 7 yıldır sevgili David Dean'in misafiriyiz her yarışta. Ve bu yıl yine birlikteyiz ve bizi misafir ediyor. Öncelikle The Bodrum Cup'a kattıklarınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizin komodor olmanız Bodrum Cup'a çok büyük bir anlam kattı, ilgiyi arttırdı ve farklı bir ivme de kazandı. Dolayısıyla Bodrum sevdanızı biliyoruz. Hatta biz bir Bodrum guletinin içerisindeyiz. Siz bu guleti Bodrum'da yaptırdınız. Türkiye sevginizi de biliyoruz. Dolayısıyla The Bodrum Cup için ve The Bodrum Cup'ın Bodrum için önemi açısından neler söylersiniz? Firstly, let me apologize for speaking in English. My Turkish is not that good, even after all these years. It is a great honor for me to be the Commodore of the Bodrum Cup. Our crew and myself, we've been doing it now for nearly 15 years. And it is one of the highlights of the year for me. When you have a look around here, it is beautiful. It is poetry. This is spectacular. And I can only advise everybody they should all come here to see the Bodrum Cup because it is very special. And for me personally, Bodrum is my second home, and for my family too. It's where my children call it their happy place. They love to come here.
İlk yanlış hatırlamıyorsam 6 yıl önceydi. 6 ya da 7 yıl önceydi. Ali Koç'un davetiyle Komodorluğu kabul etmiştiniz. O 6 yıl önceden bugüne kadar bu kadar yarışta da başta da söylediğim gibi Bodrum Cup'a çok iyi bir anlam kattınız. Bir ivme kazandı Bodrum Cup. Uluslararası boyutu da daha da güçlendi. O ilk teklifi yaptığında sevgili Ali Koç ne düşündünüz ve ne düşünerek de kabul ettiniz ve uzun yıllardır zaten yarışıyorsunuz Bodrum Cup'ta Commodore olmadan önce de. Neler söylersiniz? Very delighted to say that Ali Koç is a close friend of mine. And obviously I follow his exploits with Fenerbahce. And when they win, I'm pleased. And when they lose, I suffer with him. And that is football. But to come here is so it's so relaxing, so peaceful. We're back to nature, and it's just a wonderful occasion. Bodrum Cup'ta yarışmak, yani bu sularda olmak, sürekli hani bu rüzgarlarla yarışmak, onlarla arkadaşlık etmek tabii bir taraftan da yelken işi öyle. Ve Ege Denizi'nin bir parçası burası. Bu anlamda hani bu Ege'yi çok sevdiğinizi biliyorum. Ve yazıda Ege'de, Adriyatik'te geçirdiğinizi de biliyorum. Bu bölgenin, bu kadar hani kıymetli bir bölgenin Bodrum'da böyle bir yarışın olması konusunda neler söylersiniz? Duygularınız nedir? It's a very, very important event for Bodrum. This boat was built in Bodrum, and nearly all these other boats are cut from the area, from the region. And it is an important event for the city of Bodrum. And I've got to compliment the organising committee for Suleiman, to Aaron and all the Erman and everybody who's been involved in it, because they've done so well. And it's a joy. It's one of, as I say, it's one of the best times for me of the year. And I look forward to it. It's a time when I can really have fun and enjoy it. And even if we don't win, but just participating in it is important. Neticede siz futbol konusunda uzman birisiniz. Futbolla yelken arasında benzerlikler sizin için neler? Ya da en çok ayrıştığı noktalar? Yani ikisini kıyaslarsanız nasıl farklar ve nasıl ortak noktalar çıkıyor? Well, they're both challenges. And in many respects, of course, when you're in a race, you want to win it. And it's the same in football. If you're in a match, you want to win it. And it's always that excitement, because it's the unpredictability of it. So when we don't know whether the wind is going to be strong or not. And in a football match, I call football theatre without a script. And it's the same with sailing. You're not sure what the wind is going to be like. So it's a challenge between the boat and nature. Thank you. Thank you very much to you. Şimdi de Take It Easy'nin kaptanı sevgili Ferhat Kaptan'la birlikteyiz. Biz her yıl kendisiyle yarışıyoruz. Bu yıl yine birlikteyiz Ferhat Kaptan'la. Evet sevgili Ferhat Kaptan, 36. The Bodrum Cup'ta yine birlikteyiz ama siz tabii yıllardır bizden önce de çok yarıştınız. Dolayısıyla hem bu suları çok iyi biliyorsunuz hem yarışı çok iyi biliyorsunuz. Nasıl gidiyor bu sene yarış 4. gününde? Çok iyi. 4. günde rüzgarı biraz bekledik ama sonunda rüzgarımız geldi ve şu anda iyi yarışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi galiba akşam saat 4-5 civarlarında yarışı bitireceğiz. Çok mutluyuz. Bodrum Cup erken yarışlarında her sezon sonu bunu her zaman yapıyoruz. Siz de bizi ziyaret ediyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok iyi yani şu anda erken yarışlarında. Biz teşekkür ederiz her yıl bizi misafir ettiğiniz için. Biraz önce David Dean'le de konuştuk. O da Bodrum için ve The Bodrum Cup için çok güzel şeyler söyledi. Hani burada olduğundan dolayı hem Commodore olduğundan dolayı çok mutlu. Siz de ekiple birlikte yıllardır yarışıyorsunuz. Her sene böyle yarışın atmosferi değişiyor mu? Her sene farklı bir heyecan oluyor mu? Her senenin dinamiği farklı mı? Yani ayrışan şeyler oluyor mu? Nasıl gelişiyor Bodrum Cup? Bodrum Cup her sene tabii ki değişik. Bizim için de çok zevkli oluyor her sene. Bir sezon çalışıyoruz
Ve bir sezon sonunda bize bir hediye gibi oluyor. Eğleniyoruz, yarışıyoruz. Tabii ki patronumuz Mr. Dane, o da bizimle beraber geliyor. O da çok seviyor yelken yapmasını. Normal yazın beraber turlarımızda da yelken yapıyor. Her hafta 1-2 defa yelken yapıyoruz. Kendisi 17 sene, 18 seneden beri beraber çalışıyoruz kendisiyle. Çok iyi bir insan, çok iyi bir iş insanı ve çok başarılı bir iş adamı. Onunla çalışmaktan memnunum, gurur duyuyorum. Mr. Dane Bodrum'umuza çok büyük katkıları oldu. Tekniği dışarıya tanıttı. Bodrum'u tanıttı. Yani bizim için çok, Bodrum için daha doğrusu, bizim turizm için çok şeyler yaptı. Ona minnettarız. İnşallah bu şekilde devam eder. Evet, inşallah uzun yıllar daha biz de gittiği yerde misafir oluruz. İnşallah. Ve daha nice The Bodrum Cup'ları diyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.